Ailenizle veya arkadaşlarınızla bir yere gideceksinizdir. Ne bileyim mesela bir film seyretmeye veya yemek yemeye. Ama yolda kavga edersiniz. O gün burnunuzdan gelir. Ne yediğinizden bir şey anlarsınız ne de seyrettiğiniz filmden. Bunun adı nedir biliyor musunuz? Tulumbacı sendromu. Tulumbacı sendromu deyince öyle sakın ola aklınıza tulumba tatlısı gelmesin. Çünkü benim bahsettiğim Üstün Dökmen Hoca'nın kullandığı bir tabir. Kendisi tulumbacı sendromunu şöyle açıklıyor. Bir insan belirli bir hedefe yönelmişken aniden ortaya çıkan bir başka hedefe dönüp ana hedefi gözden kaçırırsa Üstün Dökmen Hoca'ya göre bunun adı tulumbacı sendromudur. Peki neden tulumbacı sendromu? Bu tarihsel bir yaşanmışlıktan geliyor. Osmanlı döneminde her mahallenin tulumbacıları olurmuş. Bir yangın ihbarı aldıklarında o yangın bölgesine yakın olan mahallelerin tulumbacıları yangını söndürmeye giderlermiş. Yalnız bu tulumbacılar arasında yangını söndürmek bir itibar meselesiymiş. Hangi takım söndürürse o takıma çeşitli ödüller, armağanlar verilirmiş. İşte itibarı ellerinde tutmak isteyen tulumbacılar yolları kesiştiğinde ben seni geçeceğim, hayır ben seni geçeceğim derken yangını bırakır, oracıkta başlarlarmış kanlı bıçaklı kavga etmeye. Hatta yenen taraf, yenilen tarafın tulumba sandığını da alırmış. Buna da sandık kapma denirmiş. İyi de yangın yerine ne oldu? Yandı bitti, kül oldu. İşte ana hedefe ulaşayım derken küçük şeyleri hedef haline getirirseniz asla o büyük hedefe ulaşamazsınız. Üstün Hoca ne kadar güzel söylemiş değil mi? Az önce açıklamasını yaptığım tulumbacı sendromuna benzer örnekler yaşadıysanız sizler de yorum kısmına yazın, bakalım neler çıkacak. Sizler de örneklerinizi yorum kısmına yazarken bir örnek de ben vereyim. Düşünün, arkadaşlarınızla beraber ders çalışacaksınız ama nerede çalışacağınıza karar veremiyorsunuz. Niye? Çünkü ortak paydada buluşamıyorsunuz. Bir tanesi diyor ki A kafeteryasına gidelim. Bir diğeri diyor ki yok canım B kafeteryasına gidelim. Diğeri de diyor ki ne gerek var kütüphanede ders çalışalım. Tansiyon yükseliyor. Laf sokmalar, ondan sonra kinaya konuşmalar derken ders çalışmaya ne oldu? Uçtu gitti. İşte size tulumbacı sendromunun güzel bir örneği. Hayatın kendisi de böyle değil midir zaten? Önünüzde büyük bir hedef olur ve o hedefe ulaşayım derken küçük şeyleri de hedef haline getirirsiniz. Böylece ana hedeften uzaklaşır veya ıskalarsınız. Gerçi burada Üstün Hoca'nın lafının üstüne laf söylenmez ama böyle durumlar için insanı motive eden çok güzel bir söz var. İnsanlar dağlara değil, taşlara takılır. Taşları aşın, dağları aştığınızı göreceksiniz. Onun için başaracağınızı ya da başaramayacağınızı düşünüyorsanız ikisinde de haklısınız.